Dünyanın nefis yemekleri mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için 2 kilo patlıcanı kürdan yardımıyla deliyorum. ...5-6 yerde delmesi yeterli. ...6-7 baş sarımsak ekledikten sonra ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğim. 1,5 kilo yeşil ve kırmızı kapya biberleri tepsiye dizdim. Aralarına ufak boy 10 adet soğan ekliyorum ve ısıtılmış 200 derece fırında pişirmeye götürüyorum. Patlıcanlarım pişti ve şimdi uygun bir kabın içine alıyorum. Uygun bir kabın içine aldıktan sonra üzerini streçle örteceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Aynı şekilde biberler de piştikten sonra üstünü streçle örtmüştüm ve dinlenmeye bırakmıştım. Kolay soyulsun diye. Önce soğanları soyuyorum. Piştiği için çok kolay soyuluyor. Bunun için mutlaka küçük boy soğan kullanın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Soğanı ince bir şekilde doğradım ve uygun bir kabın içine alıyorum. Biberlerin çekirdeklerini ve kabuklarını ayıklıyorum. Yeşil kapya biberler kırmızı biberlere göre daha kolay soyuluyor. Ve sıra geldi sarımsak ve patlıcanlara. Önce sarımsakları kabuklarından ayırıyorum. Piştiği için kabuklarından çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Sarımsakların uç kısımlarını kesip bu şekilde hemen kabuklarından ayırıyorum. Şimdi patlıcanların kabuklarını soyuyorum. Patlıcanları odun ateşinde közlerseniz daha lezzetli olur. Önce patlıcanları kesiyorum. Patlıcanları biraz iri kesiyorum ki ön planda olsun diye. Biberleri soğanlar gibi ince bir şekilde keseceğim. Bu tarif için 3 kilo domates kullanacağım. Domatesleri de bu şekilde doğruyorum.
Doğradığım domatesleri uygun bir tencerenin içine alıyorum ve ocağa bırakacağım. Gördüğünüz gibi domatesler pişti. Şimdi blenderdan geçiriyorum. İçine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Çiçek yağı da ekleyebilirsiniz. İki yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Yani iri tuz kullanıyorum. Tuzu damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi soğan ve sarımsakları domates sosun içine ekliyorum. Doğramış olduğum biberleri ekliyorum. Ve patlıcanları ekliyorum. Biraz tencerem küçük geldi. Doğradığım yarım deste maydanoz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve yarım çay bardağından az sirke ekliyorum. Hem yemek olarak hem sos olarak tüketmek için fazla sirke eklemiyorum. Şimdi uygun kavanozlara dolduruyorum. Ben küçük kavanozlar tercih ettim. Hem sos olarak tüketebilirsiniz hem de ısıtıp yemek olarak tüketebilirsiniz. Bu sosum hem ete çok güzel yakışıyor hem kıymaya çok güzel yakışıyor. Kavrulmuş olan kıymanın üzerine ekleyebilirsiniz ve pişmekte olan etin içine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha lezzetli bir yemek yapmış olursunuz. Dilediğiniz zaman sos olarak da tüketebilirsiniz. Şişelerin ağzını temizledikten sonra şimdi kapaklarını iyicene kapatıyorum. Mutlaka kaynatılmış kapak kullanın. Kavanozları da mutlaka kaynatın. Şimdi işi riske bırakmamak için şişelerimi uygun bir tencerenin içine aldım ve üzerine biraz su ekledim. Şimdi bir 10 dakika kaynatacağım. 10 dakika kaynattım ve şimdi ters çeviriyorum. Kavanozlar soğudu. Şimdi kapaklarını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi tüm kapaklar içine çökmüş. Hava almayacak şekilde. Bu şekilde bir yıldan fazla saklayabilirsiniz. Şimdi sizler için bir taneyi açacağım. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Son hali bu şekilde. İster yemek olarak tüketin, ister sos olarak tüketin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ve bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.